Şimdi sırada Ozan'la Havadan Doğadan. Alo. Alo, günaydın. Günaydınlar, nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Sağ olun, teşekkürler. Hava bugün soğuk. Bugün hava soğuk, daha da soğuk olacak. Çünkü buna rüzgarın şiddeti de eklenecek akşam üzerine doğru. Yani bir akşam üzeri bayağı bir soğuk hissettirecek bizi. Çünkü sıcaklık da biraz daha düşüyor. Kar bekliyorduk aslında, kar bekliyoruz ama belki böyle öğleden sonra bir geçiş olabilir. Ama zayıf, yani yağışlara baktım, inceledim. Şu an Güney Marmara'da, yani Çanakkale'den işte Bilecik'e kadar, işte Kocaeli'nden Ankara'ya kadar o bölgede yağışlar var. Oralarda kar yağışları var. Bizim maalesef ki yağışı alamadığımız için zaten bu sistemin en büyük sıkıntısı. Geçen sistemde sıcaklık sorunu vardı. Bu sefer yağış sorunu var. Bu yüzden tam anlamıyla şey yapamadık, yani yağışı alamadık. Kar yağışı göremiyoruz. Ama hafif bir geçiş olabilir. Yani öğleden sonra sürpriz olmaz. Böyle bir havada yağarken görürüz ama o da çok etkili olmayacak. Ama dediğim gibi özellikle Anadolu tarafına gidecek olanlar, bugün İstanbul'dan daha öteye gidecek olanlar bir şekilde uçakla, işte uçağıyla diyorum, çok uçaklarımız var. Uçakla gidenler ya da işte şaşırmasın, indikleri zaman bambaşka bir örtüyle karşılaşabilirler. Çünkü o bölgede ciddi soğuk var. Bugün soğuk, gecede eksi değerleri düşüyor. Buzlanma ve don olabilir. Özellikle yarın sabah bununla karşılaşabilir dinleyicilerimiz. Dikkatli olsunlar. Eksi 2, eksi 3 derecelik bir don olacak bu gece. Yarın düzeliyor. Yani yarın sıcaklıklar bir 4-5 dereceye çıkarak, yani uzun sürmeyecek bir soğuk çünkü bu. Düzeliyor. Perşembe hatta 10-11 derecede çıkacak. Böyle bir bahar havasına ulaşacağız. Ondan sonra birkaç gün o şekilde gidecek. Ama yarın bir don tehlikesi olabilir. Var, sabahleyin eksi değerlerde. Tabii yine arabalarımızın çalıştırdığımızda yarın sabah o buzlanmayı göreceğiz zaten. Hafif yağış olursa da zaten akşam üzeri bir kar yağışı yapabilir. Yani o ihtimal de var ama önemli bir şey yok. Dediğim gibi o beklediğimiz 2 gün önceki işte bizim üzerimize geliyordu yağış. Yani bu Ege üzerinde oluşan sistem, yağışlı sistem. Biraz daha teknik anlatayım çünkü. Yönünü tam belli etmiyor. Hatırlarsanız bir kasırga muhabbeti vardı. Bundan işte 2 ay önce, bir Eylül ayında. İşte kasırga Evet. geliyor, nereye gidecek, işte üzerimize mi geliyor falan. O yön değiştirmişti. Yukarı doğru Selanik tarafına, yani Yunanistan tarafına doğru ilerleyerek işte oradan kaybolmuştu. Etkilememişti bizi. Bu sefer de o aynı yerde oluşan bir alçak basınç alanı, yani yağışlı hava kütlesi tam üzerimize gelecekken, yani bizim Trakya üzerinden geçip kar yağışları bırakacakken yönünü değiştirdi. Bu böyle Muğla üzerinden İç Anadolu'ya doğru girdi. O yüzden o bölgelerde Denizli'dir, işte Uşak, Kütahya, Ankara, Bolu, bu akşam mesela Galatasaray'ın bir maçı var. İzleme imkanınız olursa yani yoğun bir kar yağışında olacak. Büyük ihtimalle ertelenme ihtimali de var. Çünkü o bölgede çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağış tabii oraya gittiği için hem orayı soğutuyor hem de yağış yapıyor. Öyle bir yön değişimi yüzünden biz 2 gün önce beklediğimiz kar yağışını maalesef bugün alamayacağız Trakya olarak. İstanbul'da da yağışlar var bugün. Kar yağışı da olacak ama orada da çok etkili olmayacak. Çünkü oradan da hızlı geçiyor yağış. İşte böyle değişkenlikler, hava, atmosfer, bunları biz takip edebiliyoruz. Yani bunlar verilerin sonuçları aslında. Bizim kendi kişisel, yani biraz yorumlarımızı katıyoruz, tecrübemizi katıyoruz ama veriler onu dediği için böyle 2-3 gün kala bile değişebiliyor. Onu da her gün yapıyoruz işte. Bu yüzden o hataları sıfıra indiriyoruz. Yoksa 3 gün önce ben derdim ki çok yoğun kar yağışı olacak. Herkes ona göre önlemini alırdı. Ama ertesi gün bunu düzelttik. Hemen dedik ki yön değiştirdi sistem. Aynısı kasırgalarda oluyor Amerika'da mesela. Yön değiştiriyor. O kadar önlemler, işte 3 gün 4 gün düşünün. Yani en büyük ekonomik gücü olan ülkelerden biri olan Amerika bile hala o teknolojiye rağmen onun yönünü tespit edemiyor. Yani işte Florida kıyılarına mı vuracak, New York'a mı doğru gidecek, hala tam tespit edemiyor 2 gün kala. O yüzden böyle takip ederek biz bu eksiklerimizi, en azından hatalarımızı telafi edebiliyoruz. Birkaç gün Sonuç önce olarak yaptım. sizlerin elinde değil bu değişkenlik. Biz de her gün günlük bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir değişiklik olduğunu zaten dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Evet, çok teşekkür Rica ediyorum ederim. Ozan Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yarın O yine zaman, aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize tamam, iyi görüşmek bakın. üzere. Hoşça Yarın kalın. da önümüzdeki hafta ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler veririm. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Sağ Görüşürüz. olun. İyi Sağ olun. çalışmalar.